Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan tavada çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz enfes bir tatlı tarifiyle geldim. Her zaman olduğu gibi malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı su alalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Üzerlerine bir dilim limon veya 1-2 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edip şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Daha sonra ocağımızı orta ateşte açıp şerbetimizin kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika kadar daha bu şekilde kaynatalım. Kıvamını kontrol etmek için içerisine bir kaşık veya spatula daldırıp kaşığı yukarıya doğru tutalım. Eğer damlalar yavaş akmaya başlıyor ise şerbetimizin kıvamı olmuştur. Kesinlikle çok fazla sulu kıvamlı bir şerbet hazırlamayın. Aksi takdirde keserken tatlınız dağılabilir. O yüzden mutlaka kıvamlı olsun. Şimdi geçelim tatlımızın hamurunu hazırlamaya. Bunun için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 2 adet yumurta ilave edelim ve üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyelim. Daha sonra ise şeker ve yumurta karışana kadar, yani beyazlayana kadar çırpalım. Dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapalım. Bu aşamalarda kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. 1 su bardağı süt, 1 adet limonun veya portakalın kabuğunun rendesini ekleyelim. Rendelemeden önce mutlaka sirkeli suda bekletmenizi tavsiye ediyorum. 1 paket kabartma tozu, ortalama 10 gram kadar ekledik. Şimdi bir güzel karıştıralım. 1 su bardağı dolusu irmik ilavesi yapalım. Kullandığım su bardağımın ölçüsü de 200 mililitredir. İrmik ekledikten sonra son olarak azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. İkinci su bardağını eklerken kontrollü ekleyin. Yumurtanın boyutuna göre bile un miktarı değişebilir. Yani 1-2 yemek kaşığı kadar oynayabilir. O yüzden her zaman un eklerken kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Hamurumuz tamamen homojenize bir kıvam aldı. Şimdi bir spatula ile kenarlarını içe doğru getirip şöyle birazcık daha karıştıralım. Kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Hazır olan hamurumuzu bir kenara alıp pişirmek için kullanacağımız tavanın içerisini margarinle veya tereyağıyla yağlayalım. Eğer tereyağı kullanacaksanız mutlaka ayranı alınmış olmalı. Yani sade yağ kullanmalısınız. Eğer tereyağını ayranlı bir şekilde içerisine sürüp öyle kullanırsanız daha sonra tatlınızın dış kısmında yanıklar oluşabilir. O yüzden eğer sade yağınız yoksa mutlaka bu şekilde margarin kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve tavamızı güzelce yağladık. Şimdi hazır olan hamurumuzu içerisine ekleyelim. Hamuru tavaya aldıktan sonra şöyle birazcık sallayıp düz bir zemin üzerine birkaç kez vuralım ki aralarında boşluk kalmasın. Ve geçelim pişirme aşamasına. Bu aşamada öncelikle ocağımızı kısık ateşte açalım. Daha sonra eğer varsa üzerine yuvarlak eski usul ocak üzeri demir koyalım. Yok ise de bir alüminyum folyoyu 4-5 kez güzelce katlayıp üzerine yerleştirelim ki tavamızın her tarafına ısı eşit bir şekilde yayılsın. Bu şekilde ocağımızı hazırladık. Şimdi tavayı da üzerine koyup kapağını kapatalım ve hiç kapağını açmadan ortalama 35-40 dakika kadar bu şekilde pişmesini bekleyelim. Öncelikle kenarlarından kabarıp ortasına doğru geçmeye başlayacaktır. Sonuç olarak üzerindeki hamurumsu görüntü tamamen kaybolduğunda artık tavamızın kapağını açabiliriz. Açarken de dikkat edelim. Çünkü üzerinde buharlaşma olduğu için kekimizin üzerine gelmesin. Yani hamur yapmasın. Mutlaka silelim. Daha sonra bir çubuk, yani bambu bir çubukla veya herhangi istediğiniz bir şeyle pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Aslında hiç gerek yok. Zaten görüntüsünden belli ama yine
yine de kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Ve keki ters çevirmeden önce her ne ile çevireceksiniz? Ben servis tabağıyla çevirdim. Eğer tavanızın çevirmek için kapağı varsa onunla da çevirebilirsiniz. Çevirmeden önce yağlayalım. Yağladıktan sonra servis tabağını üzerine koyup kekimizi ters yüz yapalım. Ve tekrardan tavaya almadan önce tavamızı mutlaka birazcık sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Şimdi artık keki yavaşça tavanın içerisine alıp diğer tarafını da pişirelim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve de tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her iki tarafını pişirdikten sonra keki servis tabağına alıp çok fazla soğutmadan soğuk şerbet ile buluşturalım. Ve hazır olan tatlımız şerbetini tamamen çektikten sonra 1-2 saat kadar da mümkünse buzdolabında dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra servis için hazırlayabilirsiniz. Ve sizlerle birlikte tavada çok pratik bir şekilde limonlu revani hazırladık. Söylediğim püf noktalara, özellikle de şerbetin kıvamına dikkat ederseniz kesinlikle kırılma, çatlama veya herhangi bir yumuşama söz konusu olmayacaktır. Hatta fırında pişirilenden bile çok daha güzel bir tatlı elde edeceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.